artık dönüş yolculuğu. Ama bu bir hikayenin sonu değil. Tam tersi yeni başlayan hikayemin devam eden sayfaları. O yüzden üzgün değilim. Havalimanına gidiyoruz. Southern China ile uçacağım. 3 saat Çin'e uçuşum var. Sonra 5 saat layover. Oradan 11 saat Türkiye. Uçuş kuralları ile ilgili şunu söyleyeyim. Self transfer olduğu zaman aynı havalimanı olsa bile sizin binmenize izin vermiyorlar. Ama benim uçuşum bağlantılı uçuş. Transfer alanı olduğu için direkt onlar transferde yardımcı olacağı ve zaten tek bilet vereceği için sorun olmayacağını düşünüyorum. Havalimanına gideceğiz. Online check-in'e izin vermedi. Bakalım nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok. Garip hissediyorum bu arada. Yalan yok. Kore'de 3 gün ama hiçbir şey anlamadım. Kesinlikle Kore'ye gelecekseniz en az bir haftanız olmalı. Ve paranız olmalı. Benim parasız gezmeyin. İstanbul'a ineceğim. Türkiye'de de biraz devam etmeye çalışırım galiba. Kafamda böyle birkaç fikir var. Gece hiç uyuyamadım düşünmekten. Yalan yok. Hani işte aileme, kardeşime, yeğenim oldu, yeğenimi görmedim falan, böyle ne yaparım, ne ederim vesaire diye. Böyle son kez bir metroya güle güle diyoruz ve yola çıktık. Tren çok karışık geldi. O yüzden otobüsle gitmeye karar verdik. Ama şöyle bir şey oldu. Trenden çıktık. Trene bastığımız parayı bize iade etmedi. Çok saçmaydı. Yani tamam bastık, geri versene paramızı. Gerçi İzmir'de de öyle bir iade durumu yok ama bazılarında oluyordu galiba. Emin değilim. Neyse. Şimdi otobüse bineceğiz. Hadi bakalım. Çok acayip. Otobüs istasyonuna böyle aynı elektronik tabela da yapmışlar. Şimdi kamera çok fırfır yaptığı için görünmüyor ama normal fırfırsız görünüyor. Flickr ayarını düzeltmeyi unutmuşum. 303'ü bekliyoruz. 303 tabelada yok ama shuttle bus bence. Hani böyle geldikçe geliyor direkt. Şimdi bakacağız. Ve gerçekten dakikası yazan tüm otobüsler dakikasında geldi. Tebrik ederim. Yapımda yayında işe geçen herkesin çok güzel iş. Tebrikler. Otobüse bindik. Gerçekten müthiş bir olay. Bir kere otobüs duraklarında Wi-Fi var. Trende var, trenin içinde. Tren istasyonlarında var. Bir de böyle büyük alanlara gittiğiniz zaman işte terminal dışında hani AVM vesaire oralarda da var. Public Wi-Fi free yazıyor. Direkt bağlanıyorsunuz. Diğer ücretsiz Wi-Fi'lere bağlanmadım. Çünkü burası Kore. Elektronik merkezi. Yani şöyle bir şey var. Diğer bütün ücretsiz Wi-Fi'lere bağlandığınız zaman belki de hani bilgilerinizi kopyalama ihtimalleri var. Her gördüğünüz ücretsiz Wi-Fi'ye bağlanmayın. Ben de bağlanmıyorum zaten. My flight is delayed already. People seems making about Canada. 1 hour. Daniel de bugün uçuyor. Ben de bugün uçuyorum. Daniel bir saat rötar yemiş. Ben gidiyorum ama inşallah. Kanada. Kanada'ya gidecek. Öyle. Burada zaten check-in açılmıştı. Direkt aldım boarding pass'ı. Online check-in'e izin vermediği için tek şüphem oydu zaten. Hani bana boarding pass vermeyecekler falan diye. Verdiler. Yani inince ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum. İnşallah biri olur ve bize yön gösterir. Zaten Çin'den sonra isterlerse Çin'den beni atsınlar. Ben zaten Türkiye'ye gidiyorum yani parasını da vermişim. Ezüviş kardeşim yani hani çok da umurumdaydınız. Tek şeyim oydu. Bu arada havalimanından direkt tax refund yapabiliyorsunuz. Aldığımız birkaç ürünü vergi iadesine almak istedik. Daniel sırada. Normalde diğer ülkelerde tax refund vergi iadesi için pasaport kontrolü geçtiğinizde soruyorlar. Güvenlikten geçiyorsunuz ama burada direkt pasaport kontrolüne gerek kalmadan havalimanında yapabiliyorsunuz. Kore'nin normal hani izin veren yerlerinde 15.000 won ve üzeri bütün alışverişlerinizde burada tax refund yapabiliyorsunuz. Güvenlikte bir tane metalden kahve demleyicisi vardı ve yerini bulamadım yani ve tam neredeyse 1 saat bekledim. Geçmek çok zordu. Ve şimdi buradan tren gelecek. Terminal 2'deymiş benim kapım. Terminal 2'ye gidiyoruz. Çünkü sadece 1 saat kaldı uçuşa. En azından havalimanının içine terminaller arası ücretsiz geçmek için shuffle koymuşlar. Bunu da böyle göstereyim. İnanılmaz yorgun ve açım şu an. Evet, Asya turumuz bitti.
How you feel about Southeast Asia tour? Good. It's finished because you're good. Yeah. It was okay. It was good to see. Wow, good experience. And Korea was excellent finish. yes, it was. It was like signature. Oh, ben Türkiye'ye dönüyorum. Daniel Meksika'ya gidiyor. Bir ay sonra buluşacağız. Biraz garip hissediyorum. Ama bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. You should say thank you for watching us. Uçağa bindim. Southeastern China ile uçuyorum. Çok ilginç. Yani koltuklar çok rahat ama koridor çok dar. Yani bir kişi anca durabiliyor. Boarding neredeyse tamamlandı. Ama böyle sanki hiç uçakta koltuk aralarında yer yok gibi görünüyor. Çok acayip. İlk defa böyle bir uçak görüyorum. Çok acayip şaşırdım yani. Neyse ineyim de gideyim artık Türkiye'ye yani. Bilmiyorum, çok garip hissediyorum kendimi açıkçası. Ama bu hikayenin bittiğine eminim. Çünkü zaten kalbimde ve aklımda bitmişti. Ve ben uçak biletini bu şekilde aldım. O yüzden bakalım. Altı üstü 3 saatlik uçuş ama böyle kocaman bir yemek verdiler. Bunun içinde yağ vardı. Yemeğe döktüm. Alkollü içecek alabiliyorsunuz. Şarap vardı. Şarap beğenmedim ama olsun. Denemek istedim. Bu bayağı zehir gibi bir şey denedim. Şunu denemedim. Bir tadına bakayım. Güzel. Bu bayağı güzel kokuyor. Hemen sizin için deniyorum. Şu an deniyorum. Bayağı güzel. Altı üstü 3 saat 45 dakika uçacağız ve yemek servisi, içecek servisi, ayrıca atıştırmalık verdiler. Şu an China Southern Asia'ya 10'da 10 veriyorum. Air Asia gelsin de hizmet neymiş görsün. Çok acayip dondurma verdiler. Ben gelip çöpleri toplayacaklar diye uyukluyordum. İlk defa başıma geliyor. Çapta dondurma. İlginç. Buz gibi ha. Güzel, lezzetli ama bizim dondurmalar gibi değil galiba. Sütlü değil bence. Değişik. İlk defa başıma geldi şu an. İndim şimdi. Yani güzel, rahat bir uçuştu aslında. Transfer alana gideceğimi düşünüyorum. Etrafa biraz bakınayım. Çin'deyim şu an ya. Okey, peki. Herhalde vardır alanı yardımcı olacak birisi. Bakalım. Valla malum olaydan dolayı kendilerini suçlu hissediyorlar herhalde. Önce karantina, sağlık kontrolünden geçtim. Ateşinizi falan ölçüyor, vücut ısınıza bakıyor. Sonra normal rutin kontrolden geçtim. Pasaportumu okuttum transfer alanından. Ben dışarı çıkmayacağım çünkü 5 saatim var sadece ve değmez yani. İncik cincik her şey ettiler ama işte bütün havalimanlarında her şeyi incik cincik ediyorlar. O yüzden hiç alınmadım yani, umurumda değil. Donuma kadar baktılar. Bakabilirsiniz yani. Zaten hiçbir şey giymemiştim altıma. Kadın da böyle bir dokundu, baktı. Sütyen bile giymemişim. Vazgeçti, saldı gitti yani beni. Neyse. Böyle. Girdik işte havalimanına. 5 saat uçuşumuz var. Ondan sonra defolup ülkeye gidiyoruz. Lanca girdim, şimdi aç değilim de hani oturayım biraz şey yapayım diye, etrafı gezmeden önce. 4-5 saatim var çünkü 12.30'da uçağım. Şu an saat daha 8 yani. Dedi ki 10.30'a kadar oturabilirsin, 10.30'a kadar azıcık oturayım. Sonra etrafı gezerim, sonra kapıya giderim. Kapı numarasını bile göremedim bu arada. Şöyle bir şey var. Uçakta bile kamera vardı ve duyuru yaptılar direkt. Hani uçakta biz sizi izliyoruz. Eğer rahatsız edici bir davranış bulursanız biz bunu ceza kanıtı olarak sunacağız. Haberiniz olsun diye. Kameranın nerede olduğunu görmedim. Duyurudan anladım.
Güvenlik vardı uçakta. Sürekli böyle koridorda git gel yapıyordu. Ne alaka bilmiyorum. Burada da her yerde CCTV var. Zaten hani havalimanlarında var ama muhtemelen Çin'de aynı Kore'deki gibi her yerde sizi izliyorlar. Bu konudan Mehmet gitmişti değişik yollarda Çin'e girmişti yani ve orada seyahat yapmıştı. Onun paylaşımlarından da hatırlıyorum. Çin'de herkes sizi izliyor diye böyle anlatmıştı biraz iyi yönleri kötü yönleriyle beraber. O yüzden hani ve böyle hani kocaman CCTV hani gizli bari gerçekten Kore'den sonra buraya geldim ve şey hissettim yani tamam geldi hani biz bu kadar izlendiğimizi düşünmüyorum ben Türkiye'de ve bunların niye böyle anksiyetik olduğu da belli. Hani sürekli böyle izleniyorsun düşünsene ve bir kere mesela Kore'deyken biz böyle sokakta hani sigara içiyorlardı. Kamera böyle oynadı ve kameranın oynadığını görmek insanı bayağı freak out yapıyor. Wi-Fi'ye bağlandım sözde havalimanının. Çin uygulaması olmayan hiçbir uygulamayı çalıştırmıyor dedi. Hiçbir şey demiyorum gerçekten. Bu yolculuk bitiyor ve ben evime kavuşuyorum. Az kaldı. O yüzden şikayet etmeyeceğim. Havalimanı da güzeldi yani. Karnımı da falan doyurdular. Aç değilim en azından. Buna da şükür. Bana çakmakla girmeniz yasak. O yüzden böyle bir şey koymuşlar. Buna böyle basıyorsunuz. Sonra buradan sigaranızı yakıyorsunuz. Burası da sigara içme alanı. Varmış yani. Benim geldiğim havalimanında varmış. Bilmiyorum diğer havalimanlarında da. Ben nereye geldiğimi unuttum adını. Var bunda sigara içme alanı. Sigara içiyorum işte şimdi. Çanta falan önce bıraktım. Duty Free'ye geldim şimdi bakmak için. Şu sallanan kediler her yerde var zaten. İnternetim olmadığı için çeviremiyorum da kaç yani kaç para dolar olarak ama şunlardan var. Bundan Filipinler'de de vardı. Bildiğin helvalı bir şey bu. İçinde aroması var. Bu kendi markaları galiba. Böyle full panda alanı yapmışlar bu şekilde. Böyle pandalı mataralar yapmışlar. Bir de böyle oyuncaklar var. Komikli, tatlışlı. Anahtarlıklar var. Bu şekilde. Babama bir şey almak istiyordum ama çok garip yani. Şu abidik abidik şeyler var. Gerçekten $1 bulabileceğiniz her şey aynı şekilde burada da var. Zümrüt yine dediğim gibi Asya'nın en ünlü şeyi. Bir de böyle tamamen ipekten olan şeyler var. Bunlar tamamen saf ipek. Bir de böyle bileklikler, hediyelikler falan var. Yani biraz garip. Bizim Türkiye'deki duty free'ler daha iyiydi sanki. Böyle çay setleri falan var. 1000 yenmiş. Bir şey kaç para yapıyor acaba? Şurada exchange vardı. En azından oradaki kurdan bir tahmin yürüteyim ne kadarmış. $1 kaç yen yapıyor? Ona bakalım. Bir tane de böyle yeşilli olan var ama burada sadece yemelik şeyler var. Havalimanının şeyinde bana vermişlerdi zaten yemek. Buradan ucuz almak istiyordum. Buradan hello. How much $1? 6 yen. Okay. $1 6 yenmiş. Yuh. 28 yen dandirik o sallanan şeylere. 12 olsa 2 4 kere 3 21 yuh. Çarşamba pazarından 1 liraya alırım zaten yani bizim kemer altında vardır İzmir'e döndüğümde pahalıymış. Beğenmedim. Burasıydı girdiğim yer bu arada. Dışarıdan böyle tatlı görünüyor ama gereksiz yani şu an. Hani böyle alkolün babam alkol kullanmıyor gerçi de. Sigara da kullanmıyor. Hacı değil babam sonradan bıraktı. Kanser olduğu için.
Neyse çantamı daha önce bırakmıştım. Gideyim lunch'ta biraz oturayım, ne yapayım yani. Çaylar falan var böyle. Çin biliyorsunuz böyle bir sürü çeşit çaylarıyla falan ünlü. Havalimanında 6 ise normal kurda mesela $1.08 falandır böyle. İşte 2-3 falan kırıyorlar. Böyle bir şeyler alırım diye düşünmüştüm ama bu arada kapım 131'miş ama kapılar bir garip görünüyor. Mesela burası 50-51 yazıyor ama bir geçmiştim, orası farklıydı. Acaba ben farklı bir terminale mi gitmem lazım? Onu da anlamadım. Böyle bak, Chinese Cultural Gift yazıyor. Yani Çin kültürü hediyeleri. İşte klasik bileklik var, taştan yapılma. Zümrüt çok ünlü, pandaları ünlü. Babama ne yapacağım, oyuncak panda mı alacağım yani, kazık kadar adam. Yine burada işte vıdıklı vıdıklı oyuncaklar var. Koca bir şeker şeyleri var, küpleri var. Bakayım biraz daha yürüyeyim bari. Belki bir şey bulurum. Bu da aynı, yine panda. Bu da zümrüt. Ne yapayım, adama kimono mu alayım yani? Böyle oyuncak serisi var. Hiç beğenmedim arkadaşlar. Üzgünüm ama yani havalimanını hiç güzel dizayn edememişler. Gerçekten sadece oyuncak panda var her yerde. Bari alkol, sigara satın ki alayım yani. Belki ben gezememişimdir, bilmiyorum, yorgunum da bu arada. Kafam çok her şeyde basmıyor. Bir tane daha böyle bir yer var ama burada da sadece oyuncak falan satıyorlar. Şapka mapka. Vıdıktı vıdık. Temu'dan $1 alabileceğiniz her şey. Gerçekten şu an şakasız yani. Temu $1 ürün standı resmen. Özür dilerim ama ben tam bir ırkçıyım bu konularda. Baksana yani, bu ne? Kartondan şey satıyorlar. İnsan şuraya tezgah koymaya utanır, kartondan şeyi. Bu arada havalimanına bağlanmak için böyle makineler var. Pasaportunuzu okutuyorsunuz. Ondan sonra size bir kod veriyor. Wi-Fi bağlandığı zaman o kodu girmenizi istiyor. Ama dediler ki normal airport aplikasyonları, airport diyorum, normal hani Google Play ya da işte bizim kullandığımız hiçbiri çalışmıyormuş. Sadece Çin olan uygulamaları çalışıyormuş. İnternet böyle bir gidiyor, bir geliyor, bir gidiyor, bir geliyor kafasına göre. Ben burada 5 saat kalacağım. Ben şey hayal ediyordum, yani lunch'tayım şu an. Lunch'ta işte hani otururum, video editlerim, yeni video eklerim. Öyle bir şey olmayacak büyük ihtimalle. Çünkü bilin bakalım YouTube nereye ait. Sorun değil. Kendi kayıpları. Biraz da Türkiye'ye dönüyorum. Sabah uçarım yani, ne olacak. Değişik bir havalimanı. Ve şuradan böyle göstereyim. Sadece şuradan şöyle şuraya kadar. Bu all transfer alanı olan büyük ihtimalle. Ay. Sadece bir de lunchlar sadece 11'e kadar açıkmış. Bir şey alacaksam seçmem lazım. Sonra hepsini kapatıyorlarmış. Lunchlar diyorum ya, of. Dükkanlar, yorgunluktan artık konuşamıyorum bile. Bu videoyu burada kapatıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. 11 saat uçacağım. Uçağa zor attım kendime. Bir tane yastık vermişler. Bir tane üstüne örtmelik böyle battaniye vermişler. Bir de uçakta televizyon var böyle. O yüzden kulaklık vermişler. İşte uçuşa yemek dahil bilmem ne falan filan bir şeyler yazıyor. Ben zaten yedim içtim lunch'ta. Hemen de vereceklerini düşünmüyorum açıkçası. Kahvaltı falan verirler belki, bilmiyorum, çok emin değilim. Böyle 11 saat uçacağım İstanbul'a. Ve yalan değil, uçağın köründeyken şey falan düşündüm yani. Ulan dedim, acaba dedim geri mi dönsem? Hani hemen geri dönüp buradan Çin'den çıkabileceğim bir bilet falan mı alsam, yaksam mı bileti yolun yarısında? Hiç hazır değilim falan oldum. Şaka değil bu arada. Alışmışım yani hani oradan oraya gitmeye.
Belki de hani Türkiye'ye gelmez de biz başka bir yere gideriz. Hani bu benim için şey değil zaten. Türkiye'ye döndüm ve düzenli bir hayat kurmaya çalışacağım değil. Dinlenmeye dönüyorum ben Türkiye'ye. O yüzden videolarım devam eder mi etmez mi çok emin değilim. Hani video çekerim yine izlerseniz. Belki farklı yerlere giderim. İşbirlikleri falan vardı. Neyse çok emin değilim. Uçak bu arada çok güzel. Şöyle bir aralık var. Şarj ıvır zıvırlarını buraya koymuşlar. Bakayım başka. 2 tane pencere gibi denk geliyor böyle. Bu şekilde. Flickr bu arada yapmasının sebebi hani şöyle yapıyorum ve fıt 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 yapıyor ya. Yani şimdi kendi kullandığı ışıkla alakalı sanırım. Çünkü bu zamana kadar hiç flicker yapmamıştı kameram. Çekimlerde sürekli ayarlıyorum ve ilk defa flicker yaptığını gördüm. Dandik Çin ışığı arkadaşlar işte görün yani. Powerbank ile ilgili de şöyle Çin'e giriş yaparken powerbank'i dışarı koyuyorsunuz. Kontrol ediyorlar. Numaraları var ya onların. Neyse benim powerbank'im ben Malezya'dan almıştım ama üstüne kocaman Made in China yazıyor. Büyük ihtimalle onların kendi seri üretim numarasına uygun olduğu için sallamadı yani Made in China'yı gördü geri attı. Bir de ben sorun çıkmasın diye bütün elektroniklerimi tek bir kaba koymuştum. Sonra bir tane de çantam vardı. Sadece şarj aletlerim falan oldu. O çantamın içindeydi. Mesela onu çıkarttırdı ve bir daha bakmak istedim bütün elektroniklerime. Çin'le ilgili hani gelirseniz aklınızda olsun ya da aktarma yaparsanız elektronik kısmına bayağı ciddi önem veriyorlar. Onun dışında güzel yani havalimanı. Lunch'ınız varsa dinlenirsiniz. Lunch yoksa yine yapacak bir şey bulursunuz yani. Hani zaten uçuyorsunuz onu göze almışsınız ne olacak. Bu şekilde. Bir şey diyeceğim. Bu Çinlilerin her yerde tai chi yapıyor muhabbeti yalan değilmiş. Uçakta bildiğim bütün ekranlarda şu an bu oynuyor ve bizimle beraber egzersiz yapın dedi. Ben yapmıyorum ama takip edenler var. Bayağı önemli demek ki onlar için yani. Şimdi şak diye çekmek istemiyorum ama Kore aktarmalılar. Yani bak yazıyor. 2. hamle. Enerjini akışkanlığını sağlayıp omuzunu açıyormuş. Ay çok acayip. Neyse hem kahvaltı hem akşam yemeği verdiler. Bu arada güzeldi. Soğuter'in China'ya teşekkür ederim bu güzel uçuş için. Ben ülkeme döndüm. Şu an gelir gelmez söylüyorum. İlk en çok sevdiğim şey etraf bu kokmuyor. Gerçekten nefes alabiliyorum. Şöyle burnum açık yani. Oh kahve kokuyor. Buna da çok artı. Havalimanı hatırladığımdan daha büyükmüş. Ben buradan gelmiştim. İstanbul'dan daha önce uçmuştum ama şu an böyle bitmek bilmedi yani. Geldim şu an pasaporta. Neyse bitmek bilmedi dediğim gibi. Dur şu pasaportu geçeyim devamlı anlatırım size.